Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayarım ısınıyor, yavaş çalışıyor. Alttan fan koydum, yandan file koydum. Bayağı zorluyor beni. İyice yanmadan bir termal macun değiştireceğim. İşlemci de ısınıyor, ekran kartı da ısınıyor. Haliyle anakartı komple ısınıyor ve kapanıyor. Bu fanlarla biraz geçici olarak biraz rahatlatıyor ama işte termal macununu değiştirmek biraz zor oluyor. Bütün hepsini açmam gerekecek. Göstereceğim zaten videoda göreceksiniz. Her yerini sökmem gerekiyor. Birazdan başlarım. Şöyle çok gürültülü çalışıyor gördüğünüz gibi. Şunu bir çıkarayım. Sesi fark edeceksiniz. Şunu çıkardım. Şimdi diğer fanı çıkarıyorum. Ve kendi sesi de tabii ki var. Diğer fanlar çıkınca. Şimdi performans olarak göstereyim. Şöyle birkaç sekme, bol sekme açıyorum ben. 10 tane 20 tane bazen açtığım oluyor. Şöyle açtığımda bu da Yunus Emre'nin shorts videosu izlendiğinde böyle bu şekilde oluyor. Şöyle diyelim bu video oynuyor. Ben bir daha açacağım zaman şöyle aynı sekmeden açtığımda böyle biraz görüntüde zorlanıyor. Tabii ki şu an ısınmadığı için zorlanmıyor ama şöyle gecikmeler oluyor. O yüzden termal macun değişimi yapacağım. Temizliğini yapacağım. Bakacağım ne kadar katkısı olacak. Şu an sekmelerde bir sorun yaşamıyor. Şöyle açacağım zaman böyle bazen takılabiliyor işte. O yüzden çok sekme açıldı. Pencere açıldı daha doğrusu. Öncelikle klavyeyi sökmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki çubuğu kaldırıyoruz. Bu oturtmalı vidası yok. Oturtmalarını kaldırıp araladığımızda yavaş yavaş çekerek bu çubuğu çıkarıyoruz. Çünkü altında vidalar var. O vidaları sökeceğiz. Bu arada tabii ki klavye bir sorun olsa klavye değişimi de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi üst tarafta vidalar var. 4-5 tane bilmiyorum saymadım. Onları sökmeye başlıyorum. Vidaları söktüğümüzde rahat bir şekilde çıkıyor. Klavyede bir problem yapmıyor. Video biraz uzun olacak ama iki bölümden oluşacak. Sanırım uzun olacağı için tek bir video çok uzun olacak. Bu sökme işlemini göstereceğim. Bir de daha sonraki videoda da termal macunu nasıl sürdüğümü ve nasıl kapattığımı, nasıl topladığımı bilgisayarı onu göstereceğim. Vidaları kaybolmaması için bir kaba koyarsanız daha güzel olur. Ben buraya koydum. Vidalar hepsinin aynı boyutta standartta olmadığı için nereden söktüğümüzü, hangi vidaları nereden aldığımıza da bakmamız gerekiyor.
bu klavyeyi vidalar söktüğümüzde kaldırıyoruz. Ancak burada bağlantısı var. O bağlantısını da çıkarmamız gerekiyor. Uçlarını aralıyoruz. Burada mandalları var. Basılı iken dibe doğru itilmiş iken kilitli oluyor. İleriye doğru çektiğimizde açılmış oluyor. Bu şekilde klavyemizi çıkardık. Bu klavyeyi sökmemizdeki amaç burada olan vidaları sökmemiz. Hem arka taraftan hem ön tarafta vidaları var. Onları sökmem gerekiyor. Bu tamircilerin yapabileceği şekilde yerleştirmişler. Anakart işlemci biraz zor oluyor. Şimdi bazı laptoplarda arkadan açtığımızda hemen paneli kaldırıp işlemciye ulaşabiliyoruz. Ekran kartına ulaşabiliyoruz. Burada öyle değil. Hem klavye hem arka tarafını da çıkarmamız lazım. Tamamen anakartı sökeceğim. Daha önce yaptığım için söylüyorum. Sırasıyla şimdi de yapacağım. Ve çok tozlandı. Bu tozlarını kuru serpakla alıyordum. Ancak onunla tam olmuyor. Biraz nemli ıslak mendille alıyorum. Metal olanlara değdirmemeye çalışıyorum. Biraz tozunu da hazır açmışken almış olayım. Şimdi arka taraftaki vidaları da sökmem gerekiyor. Ben bu arada pili çıkarmayı unuttum. Kesinlikle pilini de çıkarın. Önce başlarken pilini çıkarın. Elektrik teması olmaması gerekiyor. Pilini çıkarmayı ben unuttum önceden. Fişini çıkarmıştım ama pili duruyordu. Pilini de çıkarıyoruz. Zaten vidaları bu taraftan da sökeceğiz şimdi. Öncelikle hard diski ve RAM'leri de çıkarıyoruz. RAM'leri çıkarmak için burada yerler yapmışlar. Kapağını açınca hard diski ve RAM'i çıkarabiliyoruz. Keşke bu şekilde açıldığında işlemciye de ulaşabilseydik de her tarafı sökmek zorunda kalmasaydık. Bu yönüyle bu Toshiba'ları beğenmiyorum. Bende Asus bilgisayar var. O Asus'taki çok kolay bir şekilde işlemciye ulaşabiliyoruz. Ev tipi olarak yapılmış. Demek ki profesyonel olarak bunlar tamirciler yapıyorlar. Hard diskimiz bu şekilde. Fazla yüksek değil. 300 küsur galiba. SSD olsa çok daha güzel ve hızlı oluyor. Şimdi hard disklerdense SSD'ler iyi. Bakmadım hangisi olduğuna. RAM'leri de çıkarmak için kapağını açıyoruz. O ayrı bir bölümde kapağı oluşturmuşlar. İki tane RAM var. Bir tanesinde 4, birisinde de 2 var. Aslında 8 koyabilsem çok daha hızlanacak. Hiç olmazsa 4 olsun ama elimde 4 ve 2 vardı. 6 RAM var. İdare ediyoruz. Daha yüksek olsa daha iyi olur tabii ki de. Bunların da daha kalitelisi ve daha hızlıları var ama fiyatlar ona göre değişiyor. Bu uzun zamandır kullandığım bilgisayar zaten. Eski model Toshiba artık Türkiye'de ürünü yok denecek kadar az bilgisayar olarak. Belki de parça da üretmiyorlardır. Evet, şu kabloları çıkarmamız gerekiyor. Kilitlerinden çekiyoruz. O mandallarını açtıktan sonra çektiğimizde hemen bırakıyor. Ki arka tarafta açtığımızda bunlar tutmamış olacak. Bunları açmazsak kapağı açtığımızda takılı olur. O zaman hareket kabiliyeti daralıyor. Tamamen kaldıramamış oluyoruz. Bunları sökmek gerekiyor. Birkaç tane var. Zaten söktüğümüz yerleri iyice aklımızda tutmamız lazım. Gerçi kapağı koyduğumuz zaman da nerede olduğu zaten yerinde belli oluyor.
Ona göre ama işin acemisi olduğumuz için ben profesyonel kendi laptoplarımı tamir ediyorum. Bu konuda çok fazla bir bilgim yok. Ancak yaptığımı çekiyorum ve sizlere de faydası olsun diye bu videoları çekiyorum. Yoksa öyle profesyoneller bilgi verecek kadar bilgim yok. Ben tamir işlerini seviyorum ve bu eski bilgisayarları götürdüğümüzde buna emek kaldırmaz diye bakmıyorlar bile. O yüzden kendimiz bakmak zorunda kalıyoruz. Hani masrafına değmez diye eski bilgisayarlarla ilgilenmiyorlar. O yüzden zaten kendimiz bakmak zorunda kalıyoruz. Bari tam olarak yapabilelim diye. Belki böyle eski model bilgisayarlar vardır. Yapmak isteyenler için bir fikir olmuş olur. Şunları açarken dikkat etmemiz lazım. Zarar vermeden. Burada elle tutulacak naylon kısım var. Oradan tutmak lazım. Oradan tutup çekiyoruz. Mandallarını açtıktan sonra çok zor bir şey değil. Oldukça kolay. Her iki köşesinde mandalları var. Onları aralıyoruz. Araladıktan sonra zaten kendisi bırakıyor. Birkaç tane vardı. Tabii ki bunlar zaman alıyor. Dikkatli olmak lazım. Fazla zorlamıyorum. E, O yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Onu da çıkardıktan sonra bu kapak kısmını bir kat daha açmam gerekiyor. Arka taraftaki vidalar sökülmesi gerekiyor ki kapağı tamamen bıraksın. Burada her köşede vida var. Yani sıra sıra vidalar duruyor. Bir de iç taraflarda da yine birkaç tane daha vida var. Siz görürsünüz zaten onu, hani uzak çekim yapıp o vidaları göstermedim ama o görünüyor zaten. Bir tanesi, birkaç tane ortada var. Onlar da mecbur, zaten hiçbiri sökülmeden bir tane bıraksam bile kasa açılmamış oluyor. Tamamen açmamız gerektiği için hem arka vidaları hem ön taraftaki vidaları da söküyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu tamirciler pek ilgilenmediği için böyle eski bilgisayarlarımızı biz kendimiz tamir etmek zorunda kalıyoruz. Burada arızası yok pek. Dediğim gibi ısınıyor, kapanıyor. O yüzden e, termal macunu eskidiğini, bir iki sene önce zaten video çekmiştim. Yine de Mekik Boyacı kanalında paylaşmıştım. Bunu Hanimeller kanalında paylaşacağım. Bu arada ses hoparlörlerden ses vermiyor. O konuya çözüm bulamadım. Birkaç kere teşebbüs ettim ama kaynağını, sorunun kaynağını bulamadım. Kulaklık takıldığında kulaklığa ses geliyor ancak hoparlörlerinde gelmiyor. Hoparlörlerinde de hiçbir arızası yok. Görebildiğim kadarıyla bir sorunu yok. Tahminimce ben kulaklık takıldığı zaman sesi dışarı vermek için hoparlörden sesi kesen kısmında kulaklığı çıkardığımızda o devreye girmediğini düşünüyorum. Takılı kalıyor. Orayı açamadığım için, bakamadığım için öyle kaldı. Dışarıya hoparlörlerden ses vermiyor. Kulaklıkla dinliyorum ya da harici bir hoparlör takmak zorunda kalıyorum kulaklık çıkışından. O konuda bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Hoparlörde de ses gelmiyor ancak kulaklıktan ses geliyor. Bu vidalar bayağı var vidalar, video uzamış oluyor da bu arada da hani bilgilendirmeler yapayım. E, Benim Mekik Boyacı kanalımda birçok tamir videoları vardı. Önceleri oraya atıyordum. Artık Mekik Boyacı'da oyaları paylaşacağım. Tamir videoları pek olmayacak. Onu Hanimeller kanalında paylaşacağım. Hanimeller kanalında oldukça karışık yemek tariflerim var. Tamirat
videolarım var. Bahçe bostan, köye gidince bahçe e, videoları var. Kanalıma da göz atabilirsiniz. Belki hoşunuza gidecek videolar bulursunuz. Buradaki vidalar, iç taraftaki vidaları da sökmemiz gerekiyor. Arka taraftaki vidaları da söktük. Burada ara ara kontrol etmek lazım. Ben de hepsini göremiyorum. Nerede ne kadar var diye tekrar tekrar kontrol ediyorum vidaları. Tamamını hepsini çıkarmak için. Yoksa takıldığında aniden çekersek kırılabilir. Herhangi bir parçası kırıldığında bu sefer başka sorunlar oluşur. Biz kendimiz tamir edememiş oluruz. Şu pil yatağında da vidalar vardı. Onları almamıştım. O iki vidayı da sökeceğim buradan. Ondan sonra bu aralarında vida var mı diye gözden geçiriyorum. Hemen göremiyorum. Göz problemim de var. Bir tarafta ameliyat oldum. Diğer tarafımda katarat olduğu için rahat göremiyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Bu gibi işlerde gözlerin iyi görmesi gerekiyor. O da bende eksik. Yine de Rabbime şükürler olsun. Görebiliyorum. Gözlük de fayda vermediği için gözlük kullanmıyorum. Bu şekilde idare ediyorum. Bu sene belki de katarat ameliyatı olurum. O da akıllı lens takıldığı zaman da bayağı yüksek fiyat 10.000 TL falan istiyorlar. Belki de daha da artmıştır. Normal olunca 3.000. Devlet yapıyor bedavaya ama onlar akıllı lens takmıyor. Bir taraftan ben devlette yaptırmıştım. Akıllı lens takmadıkları için yakını görmede sorun yaşıyorum. Uzak için gayet güzel oldu. Rahat rahat görüyorum. Şimdi bu vidaları söktüm. Şimdi bir tabaka daha kapak var burada. İşlemciye fanlara ulaşabilmek için şu plastik olan aksamı tekrar kaldırmam gerekiyor. Başka vidalar var mı diye kontrol ediyorum. Göremediğimi söylemiştim. Işıkla telefonla tutuyorum. Daha ekstra bir ışık vererek görmeye çalışıyorum. Normal lamba ışığıyla bazen yetersiz kalıyor. Bu şekilde iyice görmek için e, telefonun ışığını açtım. O şekilde kontrol ediyorum. Kaldırmaya çalışınca bir yer tutuyor. Demek ki bazen göremeyebiliyoruz vida. Burada da varmış vida. Bu arada sesim yine kötü. Evet, bu şekilde kaldırıyoruz. Kapağı kaldırdığımızda alttaki işlemci, ekran kartı, anakart hepsi alt bölümde kalmış oluyor. Şu kapakta diğer bağlantıları var. Yani tozlar yine bayağı toz içinde. Onları da temizliyorum. Hazır açmışken temizliğini de yapmış olalım. Bilgisayar temizliği, gerçek mekanik olarak temizlik yapmış oluyoruz. Genelde işlem yaparken bilgisayarı temizliyoruz. Genel temizlik yapıyoruz. Burada bu şekilde bunu bir kenara koyacağım şimdi. İşlemciye ulaşabilmek için buradaki fan bölümünü de sökmem gerekiyor sırayla. Şu an daha fan bölümüne ulaşabildim. Buradaki CD sürücüsünü de kaldırmam gerekiyor. Orada dursa da olur ama CD sürücüsünü
çıkaracağım. O taraftaki yine burada tekrar üst taraftan fanı kaldırsak bile burada işlemciye ulaşamıyoruz. O yüzden anakartı da sökmem gerekecek. Anakartı vidalarını çıkaracağım. Temizliğini yaptıktan sonra buradaki var olan diğer vidaları söktüm ama hepsini tutan ayrı ayrı vidalar oluyor. Yine birkaç yerde var. Onları söktükten sonra alt tarafını göreceğiz. Şimdi buradan işlemciye ulaşamıyoruz. Fan gözüküyor ama yeterli değil. Bu şeyi çıkarıyorum. CD sürücüsünü çıkarttım. Bu taraftan işlemci fan soğutucular bölümünden de çıkarmam lazım. Buradaki vidaları sökeceğim. Şu an görebiliyorum işlemcinin olduğu bölüm. Anakartı sökmeden işlemciye yine ulaşamayacağım. Buradaki vidaları bakıyorum, her tarafta birkaç yerde vidası bulunmuyor tabii ki tam olarak, ama öncelikle fanı sökmem gerekiyor ki bu anakartı kaldırabileyim. Evet, burada temas önlemek için bir naylon var. Onun altında bir vida vardı. Onu alıyorum öncelikle. Diğer vidaları da bu şekilde nerede varsa hepsini açmam gerekiyor ki evet, birkaç tane vida tutuyor. Her köşesinde olması gerekiyor ama şimdi buradan kaldırsam da fan sabitli olduğu için fanla beraber anakartı da tutuyor o vidalar. O yüzden buradaki vidaları çıkardıktan sonra fanı da sökmem gerekiyor. Zaten dip tarafında kalmış oluyor. Diğer soketleri de çıkarmam gerekiyor ki onu bıraksın diye. Yoksa soket orada durduğu zaman engel yapıyor. Kablo uzamış oluyor. Kabloyla da istediğimiz gibi rahat çeviremiyoruz. Rahat tutamıyoruz. Şunlar da böyle tornavida ile biraz kaldırdığımızda çıkıyor. Bunlar diğer soketler gibi değil. Biraz yukarıya doğru çekince çıkmış oluyor. Buradaki bunu da çıkarıyoruz. Çıkardıkça tabii ki orada var olan soketleri de çıkartmamız gerekiyor. Yoksa kaldıramayacağız bu anakartı. Vidaları söktüğüm halde biraz kaldırdığımda kendini bırakmıyor. Dediğim gibi bu kadar eziyetli bir şekilde çok hepsini sökecek kadar derinlere koymasalar çok daha güzel olurdu. Hiç düşünmemişler. Ona göre tasarlamamışlar. Bayağı yani hem ön taraf hem arka tarafı tamamen bilgisayarı dağıtmamız gerekiyor. Yoksa işlemciye ulaşamıyoruz. Ekran kartına ulaşamıyoruz. Bundaki ekran kartı zaten anakarta gömülü olarak sanırım çok incelememiştim. Şimdi fan olan kısmını da sökmem gerekiyor. Çünkü oradan tutuyor. Bazı kabloları zarar görmesin diye bantla üstünü kapatmıştım. Zaten vardı da ben söktüğümde yine de bantlarını yapıştırıyorum ki çok daha iyi dursun, sorun yaşamasın diye.
Şimdi söktüğümüz anakartı sökmeye çalışıyorum. Buradaki vida biraz farklı olduğu için onunla çıkaramadım. Vidayı alıyorum. Anakartı çıkarmak için vidaları söktüm. Şuradaki soketi de çıkartmam gerekiyor. Evet. Fan bölümünde 3 tane vida tutuyor. Bu kabloyu yukarı kaldırmam gerekiyor. Kabloyu kaldırdıktan sonra fanın kablosunu çıkarıyorum soketinden. Ondan sonra üstünde gelen yine arka tarafa doğru giden bir ne kablosu olduğunu bilmiyorum. Burada kablo geliyor. Onu da çıkartmam gerekiyor. Evet, fan bölümünün üst tarafta olanları çıkarıyorum. Vidayı söktüğümde fan da çıkmış olacak. Bu soketleri çıkarırken dikkatli olmamız gerekiyor. Zarar vermeden, burada biraz kabloları dağılmış bir halde duruyor. Kopmasın diye daha dikkatli davranıyorum. Mandalı yine burada da geriye doğru ittiriyoruz. Çıkmış oluyor. İyice nasıl olduğunu, bir sorunu var mı yok mu, kablolar çıktı mı diye ışıkla bakıyorum. Burada yine geriye ittirerek açıyoruz. Bunda bir mandal yoktu. Zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde yapıyorum. Buradaki bantı biraz aralanmış, naylon bir bant koruması vardı üstünde, biraz aralandı. O yüzden daha dikkatli olmaya çalıştım. O kablo bantını da iyice yapıştırdıktan sonra bırakıyorum. Evet, burada yine sökülmemiş vidalar var demek ki. Fandaki vidaları sökmemiştim. Evet, fanı muhakkak çıkarmak gerekiyor. Bırakmıyor yoksa anakartı. Fan zaten ayrıca bağımsız olarak duruyor. Onu çıkarması ama aynı vidayla anakartı da tuttuğu için bu vidaları da çıkarmam gerekiyor ki anakart boşa gelsin. Öncelikle fanı çıkaracağım. Fan arıza yaptığı zamanda da fan değiştirirken de bu vidaları söktüğümüzde fana ulaşmış oluyoruz. Fanını değiştirmek istersek. Fan çalıştığı için ben fanı değiştirmek istemiyorum. Bir dişli biraz sorunluydu. Fanı çıkardıktan sonra rahat bir şekilde çıkması gerekiyor anakartın. Şimdilik burada anakartı çıkardıktan sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü çok uzamış oluyor. Video çok uzun olunca, gerçi bu videoyu izlemek isteyen ihtiyaç duyduğu için izleyecektir ama yine de sıkıcı olmaması açısından devam niteliğinde başka bir bölüm daha yapacağım. Buna 1 ve ona 2 isim koyabilirim. Anakartını çıkardığım zaman göreceğiz. Bütün vidaları çıkarttım. Biraz kenardan çektiriyoruz. Çünkü USB ve diğer aparatlar o tarafta olduğu için çekiyoruz. Ve fanın dışarıdan olan kısmı bu şekilde anakartı çıkarttık ve diğer tarafından